Ufuk çizgisi artık yok. Gökyüzü ile yeryüzü birbirine karışan soluk bir grikte erimiş durumda ve gözün görebildiği tek şey uçsuz bucaksız bir beyazlık. Rüzgar burada sadece havayı hareket ettirmiyor, adeta zamanın kendisini donduruyor. Moğolistan bozkırlarında kış bir mevsim değil, varoluşun ta kendisidir. Zemheri'nin en keskin anında, hava o kadar berrak ve o kadar keskindir ki, alınan her nefes ciğerlere dolan buzdan bir toz bulutunu andırır. Şimdi sevgili izleyiciler, sizden bir ricam var. Lütfen videoya başlamadan ve uykuya dalmadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız, sizin gibi uyumadan önce bu tarz videoları seven veya uyumakta güçlük çeken arkadaşlarınıza videoyu paylaşırsanız, çok mutluluk duyarım, keyifli dinlemeler. Bu sonsuz boşluğun ortasında, hayat durmuş gibi görünse de aslında derin bir uykudadır. Karın altında uyuyan toprak, üzerindeki kalın beyaz örtüyle korunur. Tıpkı şu an senin sıcak yatağında, yorganın altında güvende olduğun gibi. Dışarıdaki o dondurucu evrenin ortasında, keçe ve ahşaptan yapılmış yuvarlak çadırlar, yani gerler, bozkırın üzerine serpiştirilmiş küçük, sıcak adacıklar gibi durur. O dönemde yaşayan bir insan için soğuk, savaşılması gereken bir düşman değil, uyum sağlanması gereken bir yol arkadaşıydı. Bizler bugün termostatların ve elektrikli ısıtıcıların konforunda kışı sadece pencereden izlerken, onlar kışı tenlerinde hissederdi. Ancak bu hissetme hali bir acı değil, bir kabullenişti. Kat kat giyilen kürkler, hayvan postları ve keçeler, bedeni dış dünyanın acımasızlığından yalıtırdı. En alta giyilen ince ipek gömlekler, tenin üzerindeki havayı hapseder, üzerine geçirilen koyun derisi paltolar ise, vücut ısısının dışarı kaçmasını engellerdi. Tıpkı modern dünyada giydiğimiz termal giysilerin mantığı gibi ama çok daha organik, çok daha doğayla iç içe. Bir Moğol süvarisi atının üzerinde dururken, kürklerinin arasındaki hava tabakası onu -40 derecenin o dondurucu pençesinden korurdu. Gözlerini kapattığında o anı hayal edebilirsin. Atların burunlarından çıkan buharın havada anında donup kristalleştiği o anı. Atların toynakları altındaki karın çıkardığı o tok ve kuru sesi duyabilirsin. Kar o kadar soğuktur ki, ezildiğinde sulu bir ses değil, kum gibi, hatta kırılan cam gibi bir ses çıkarır. Gıcırdayan kar, bozkırın sessizliğinde yankılanan tek melodidir. Şimdi bu beyazlığın içinde yavaşça ilerleyen bir kervanı düşün. Aceleleri yok. Kışın acelesi yoktur. Her şey olması gerektiği hızda ağır ağır ilerler. Atların üzerindeki buz tutmuş yeleler rüzgarla hafifçe titrerken, biniciler eğerlerinde neredeyse hareketsiz dururlar. Enerjiyi korumak, ısıyı muhafaza etmek, hayatta kalmanın birinci kuralıdır. Gereksiz hiçbir hareket yapılmaz. Sadece nefes alınır ve nefes verilir. Akşam olduğunda, güneş soluk bir portakal rengiyle ufukta kaybolurken, soğuk daha da ağırlaşır. Gökyüzü, yıldızların en parlak halini aldığı koyu bir laciverte döner. İşte o an, ger çadırının ortasındaki ocağın değeri anlaşılır. Kurutulmuş tezeklerin yavaş yavaş yanarak yaydığı ısı, çadırın içindeki havayı yumuşatır. Dışarıdaki o uçsuz bucaksız, o acımasız beyazlık, kalın keçe duvarların ardında kalmıştır. İçeride, ateşin çıtırtısı dışında derin bir sükûnet hakimdir. Isınan hava yükselir, çadırın tepesindeki küçük açıklıktan, tüterek geceye karışır. Bu duman, bozkırda yaşamın devam ettiğinin tek işaretidir. İnsanlar, hayvanlar ve doğa, bu dondurucu soğukta birbirine sokularak, birbirini ısıtarak var olurlar. Senin şu an hissettiğin yastığın yumuşaklığı ile o dönemde bir postun üzerine kıvrılıp uyuyan bir insanın hissettiği güven duygusu aslında aynıdır. Soğuk dışarıdadır. Rüzgar duvarların ötesindedir. Sen buradasın, korunaklısın ve sıcaksın.
tarih, bazen sadece hayatta kalmak için sessizce beklemekten ibarettir. Ve bu bekleyiş, en huzurlu uykuların habercisidir. Gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın sesi değişir, daha pes bir tona bürünür. Çadırın dışındaki atlar birbirlerine sokulur, başlarını öne eğer ve sabaha kadar sürecek olan o durağan bekleyişe geçerler. Her şey yavaşlar. Kalp atışları, rüzgarın hızı, zamanın akışı, bozkır. Üzerindeki her canlıyı kendi ritmine, o ağır ve hipnotik kış uykusuna davet eder. O davete icabet eden sadece insanlar değildir, keçenin kendisi de bu uykunun bir parçasıdır. Koyun yününden dövülerek yapılan o kalın duvarlar, dışarıdaki vahşi uğultuyu emer ve geriye sadece boğuk, ninniyi andıran bir mırıltı bırakır. Bu mırıltı, dünyadaki en eski ses yalıtımıdır. Katman katman sıkıştırılmış yün lifleri, sadece havayı değil, zamanın akışını da içinde hapseder. Çadırın, yani gerin ahşap iskeleti, üzerine binen karın ağırlığına ve rüzgarın baskısına sessiz bir direnç gösterir. Gıcırtılar duyulmaz. Çünkü her parça deri şeritlerle, esnek düğümlerle birbirine bağlanmıştır. Bu esneklik, fırtınayla savaşmak yerine onunla birlikte nefes alıp vermeyi sağlar. İçerideki hava, dışarıdaki o keskin ve bıçak gibi kesen ayazdan tamamen yalıtılmıştır. Ocağın tam ortasında yanan ateş, odun bulunmadığı için genellikle kurutulmuş hayvan dışkılarıyla beslenir. Bu yakıt, düşündüğünün aksine rahatsız edici bir koku yaymaz. Bozkır'ın yaban otlarını, kekikleri ve rüzgarla kurumuş toprağı hatırlatan, genzi yakmayan, tütsüye benzer kekremsi bir raiha bırakır havada. Senin şu an odanda hissettiğin temiz çarşaf kokusu veya hafif bir lavanta esintisi ne kadar huzur vericiyse, o dönemde bu topraksı koku da o kadar ev hissi verir. Duman, çadırın tepesindeki Toono adı verilen açıklıktan süzülerek geceye karışır ve arkasında sadece loş bir sıcaklık bırakır. Moğolların uyku düzeni, modern yatakların sunduğu tek parça yumuşaklıktan farklıdır ama amaç aynıdır. Beden ısısını korumak. Kalın kürk mantolar, yani değiller, geceleri birer uyku tulumuna dönüşür. Kürkü içe, derisi dışa dönük bu giysiler, vücut ısısını hapseden bir termos gibidir. Sen yorganını çenene kadar çektiğinde oluşan o sıcak hava boşluğu, onlar için kat kat giyilen kıyafetlerin ve üzerine örtülen postların arasında oluşur. Zemin soğuktur, toprak donmuştur. Ancak zemine serilen kalın keçeler ve halılar, o donmuş toprağın soğuğunu emer ve yukarıya ulaşmasını engeller. İnsan, yerle gök arasında, yün ve deri katmanları içinde asılı kalmış gibidir. Bu karanlıkta gözler kapandığında, dışarıdaki eksi 40 derecelik ölümcül hava sadece bir ihtimalden ibarettir. Aradaki mesafe sadece birkaç santimetrelik sıkıştırılmış yündür. Bu ince sınır, yaşamla donma arasındaki çizgidir ve bu çizginin içinde olmak derin bir şükran duygusu yaratır. Senin pencerendeki çift camın, duvarlarındaki yalıtımın seni koruduğu gibi o basit keçe duvarlar da içerideki yaşamı korur. Radyatörün veya klimanın motor sesi yerine ocağın içindeki közlerin çıtırtısı vardır. Ateş yavaş yavaş közlenir. Alevlerin dansı durulur ve geriye sadece turuncu, nabız gibi atan bir ışık kalır. Uyku derinleştikçe, çadırın içindeki nefes alışverişleri de senkronize olur. Herkes aynı anda nefes alır, aynı anda döner, aynı anda rüyaların o sisli vadisine dalar. Modern dünyada yalnız uyumaya alışkın olabilirsin, fakat bozkırda uyku kolektif bir eylemdir. Yanındaki bedenin sıcaklığı, hayatta kalmanın bir başka formülüdür. Sırt sırta vermiş insanlar, birbirlerine yaslanarak, ısınarak ve güven vererek gecenin en karanlık saatlerini devirirler. Dışarıda rüzgar yön değiştirip kuzeyden esmeye başladığında, çadırın eteklerindeki ağırlıklar biraz daha yere basar. Gece yarısını geçtiğinde, ateşin son közleri de gri bir kül tabakasıyla örtülür. Isı yavaşça azalır ama asla kaybolmaz.
İçerideki hava, insan nefesi ve kalan son sıcaklıkla ılıman bir mağara atmosferine bürünür. Artık ne ateşin çıtırtısı kalmıştır, ne de dışarıdaki atların kişnemesi. Mutlak sessizlik, bir yorgan gibi her şeyin üzerini örter. Zihin, bu sessizliğin içinde, hiçbir düşünceye tutunmadan, tıpkı kar tanesinin yere süzülmesi gibi boşluğa bırakır kendini. Yarının zorlukları, sabahın ilk ışığına kadar askıya alınmıştır. Şimdi sadece dinlenmek, sadece durmak ve sadece var olmak vardır. Zaman, keçenin lifleri arasında donmuş gibidir ve sabah olana dek erimeyecektir. Gri küllerin altında saklanan o son sıcaklık zerresi de yavaşça havaya karışırken, sabahın o en keskin ayazı keçe duvarları yoklamaya başlar. Henüz güneş ufuk çizgisini aşmamıştır. Bozkırın üzerine çöken o mavi karanlık, çadırın tepesindeki duman deliğinden içeriye sızmaya çalışır, ancak ağır keçe perdeler buna izin vermez. Dışarıdaki rüzgar, köşesiz ve yuvarlak formun etrafından dolaşıp giderken, öfkesini kusacak bir engel bulamaz. Bu yuvarlak yapı, doğanın sertliğine karşı direnmez, onunla uyum içinde akar. Söğüt dallarından örülmüş kafesli duvarlar. Üzerlerine serilen kalın yün tabakalarıyla birleştiğinde, dış dünyadan koparılmış güvenli bir koza yaratır. Koyun yününden dövülerek yapılan bu keçeler, sadece bir örtü değil, yaşayan bir deridir sanki, gözenekleri nefes alır, nemi dışarı atar ama o dondurucu soğuğu liflerinin arasında hapseder. Zamanın bu donmuş anında, modern dünyanın sentetik kumaşları, o hafif ve teknolojik katmanları henüz icat edilmemiştir. Ancak bozkırın insanları, soğukla savaşmanın değil, onu giyinmenin kadim yolunu bulmuşlardır. Uykularında bile üzerlerinden çıkarmadıkları kürkler, derinin dışına değil, içine bakacak şekilde dikilir. Tıpkı hayvanın kendi vücudunda olduğu gibi, tüyler tenle temas eder ve arada kalan hava tabakası, bedenin ısısını mükemmel bir yalıtımla korur. Bugün bizim termal katmanlar diyerek adlandırdığımız teknoloji, o zamanlar kurdun veya tilkinin kışlık postunun doğal mucizesinden ibarettir. Yerdeki kalın halıların üzerinde yatan bedenler, uzun ve geniş kaftanlarının, yani değillerinin içinde kaybolmuş gibidir. Bu kıyafet, ayak bileklerine kadar inen bir kale duvarı gibidir. Belden sıkıca bağlanan ipek veya deri kuşak, sadece kumaşı tutmakla kalmaz, böbrekleri ve karnı sıcak tutan sıkı bir mühür görevi görür. Kumaşın katmanları arasında vücut ısısı birikir ve dışarıdaki eksi 40 derecelik hava, bu görünmez duvara çarpıp geri döner. Kollar o kadar uzundur ki, elleri eldivene ihtiyaç duymadan içine çekerler. Atın dizginlerini tutan veya uykuda göğsünün üzerinde birleşen parmaklar, bu uzun yenlerin, yani at nalı şeklindeki kol ağızlarının içinde kendi sıcaklığıyla ısınır. İçerideki bu korunaklı durgunluk, dışarıdaki atların nefes alışverişiyle senkronize olur. Bozkır atları, çadırın hemen ötesinde, buz kesmiş havanın içinde kıpırdamadan dururlar. Burun deliklerinden çıkan buhar, kirpiklerinde donup minik buz kristallerine dönüşür. Onlar da beklemektedir. Güneşin o soluk sarı yüzünü göstermesini, donmuş otların üzerindeki kırağının çözülmesini değilse bile, en azından günün döngüsünün başlamasını beklerler. Karın altında kalmış kuru otları bulmak için toynaklarıyla yeri eşelemek üzere enerji toplarlar. Atların kalın kış postları uzamış, üzerlerine yağan kar erimeden sırtlarında birikmiştir. Bu durum, vücut ısılarının dışarı kaçmadığının, derilerinin üzerindeki karı bile eritmeyecek kadar iyi yalıtıldığının en sessiz kanıtıdır. Çadırın içindeki hava, artık ateşin değil, sadece uykudaki nefeslerin ritmiyle ılıktır. Ahşap kafeslerin gıcırtısı, rüzgarın yön değiştirmesiyle hafifçe duyulur. Bu ses, yapının zayıflığını değil, esnekliğini fısıldar. Sert olan kırılır, esnek olan hayatta kalır.
Moğol bozkırlarında hayatta kalmanın birinci kuralı, doğaya meydan okumak değil, onun bir parçası olmaktır. Rüzgar gibi esmek, kar gibi örtmek ve buz gibi sabırlı olmak gerekir. Sabahın ilk ışığı, doğudaki dağların tepesini hafifçe aydınlatmaya başladığında, çadırın içindeki alacakaranlık griden maviye döner. Henüz kimse kıpırdamaz. Soğuk, hareket etmeyen her şeyi dondurmaya hazırdır. Bu yüzden uyanış yavaş ve temkinli olmalıdır. Zihin, rüya ile gerçeklik arasındaki o ince çizgide yürürken, dışarıdaki sonsuz beyazlığın sessiz çağrısını duyar. O beyazlık ki, hem ölümü hem de yaşamı aynı anda içinde barındırır. Her nefes verişte havaya karışan o beyaz buhar, insanın varlığının, hala sıcak olduğunun, hala kanının aktığının görsel bir ispatıdır. Ve bu ispat, bozkırın sonsuzluğunda her sabah yeniden sunulur. O beyaz buharın havada asılı kalması, zamanın donduğu o kısacık anda, gerçeğin en saf halidir. Çadırın ya da onların deyişiyle gerin tam ortasında, sönmüş bir yanardağın kraterini andıran ocak yeri, sahibinin uyuşmuş parmaklarını bekler. Burada, ağaçların kök salmaya cesaret edemediği bu uçsuz bucaksız düzlüklerde ormanın cömertliği yoktur. Toprağın sunduğu tek yakıt, yazın gür çayırlarında otlayan hayvanların bıraktığı ve güneşin sabırla kuruttuğu tezeklerdir. Bir zamanlar yeşil olan, güneşin ısısını emen otlar, şimdi form değiştirmiş bir halde ocağın soğuk külleri arasına yerleştirilir. Çakmak taşının metale sürtmesiyle çıkan o ilk kıvılcım, bozkırın karanlığında doğan minik bir yıldız gibidir. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yanma süreci, alevli bir danstan ziyade, için için yayılan kızıl bir parıltıya benzer. Bu yakıt yanarken genzi yakmaz, aksine yanmış kuru otların, yaban kekiğinin ve bozkır toprağının tütsülenmiş, topraksı kokusunu çadırın içine yayar. Dışarıdaki hava, ciğerleri donduracak kadar keskin ve berrakken, içerideki bu koku, güvenliğin ve yaşamın kokusudur. Bizler bugün, parmağımızın tek bir hareketiyle, duvarların içindeki görünmez borulardan geçen sıcak suyla evlerimizi ısıtırken, o devirde ısınmak bir ritüel, bir emek ve büyük bir sabır işidir. Isı, hak edilmesi gereken bir ödüldür. Ocağın üzerindeki duman deliğinden, yani Tuono'dan gökyüzüne süzülen ince duman şeridi, gök tanrıya sunulan sessiz bir dua gibi yükselir. Ateşin yaydığı ısı, keçeden yapılmış kalın duvarlara çarparak geri döner ve içerideki havayı yavaşça yumuşatır. Sabahın bu ilk saatlerinde, yatağın ya da yerdeki postların sıcaklığından ayrılmak, insanın iradesini zorlayan en büyük sınavdır. Ancak bozkır insanı, soğuğu düşman olarak değil, sürekli yanında yürüyen ciddi bir yoldaş olarak görür. Üzerine giydiği her katman, bu yoldaşla arasına koyduğu bir mesafedir. Tenin üzerine önce ipek bir gömlek giyilirdi. İpek, sadece zenginliğin göstergesi olduğu için değil, vücut ısısını hapsetme konusundaki ustalığı ve tenle kurduğu yumuşak temas nedeniyle tercih edilirdi. Onun üzerine, koyun yününden dövülerek yapılmış, sıkı dokulu, kirli beyaz bir yelek geçirilirdi. Yün, hava boşluklarında sıcaklığı saklar, bedenin kendi ısısını ona geri verirdi. En üstte ise, yere kadar uzanan, kolları parmak uçlarını bile örten, içi kürklü, dışı deri veya ağır kumaştan yapılmış o meşhur kaftan, yani deyel giyilirdi. Bu giysi, modern zamanların en gelişmiş kutup kıyafetlerinden farksızdı, hatta belki de onlardan daha organik bir mühendisliğe sahipti. Beldeki kuşak sıkıca bağlandığında, göğüs kafesi ile karın bölgesi arasında sıcak bir hava yastığı oluşur, böylece hayati organlar, dışarıdaki zemherinin dondurucu nefesinden korunurdu. İnsan, kendi bedenini bir soba gibi kullanır, ürettiği ısıyı katmanların arasında hapsederdi. Ateşin üzerinde asılı duran kara demir kazanda suyun kaynama sesi duyulmaya başlar. Bu ses, sabahın sessizliğinde duyulan en umut verici melodidir. İçine atılan bir tutam çay,
Biraz tuz ve bolca yağ, sadece susuzluğu gidermek için değil, bedenin içindeki ocağı da tutuşturmak içindir. Yağ, soğuğa karşı en büyük kalkandır, kanın damarlarda daha yavaş soğumasını sağlar. Çadırın içinde, buharı tüten bir kaseyi iki avucunun arasına alıp, sıcaklığın deriden içeri süzülmesini beklemek, meditasyonun en derin halidir. Dışarıda rüzgar, keçenin üzerine sürtünen dev bir el gibi dolaşmaya devam ederken, içerideki yaşam yavaşça hızlanır. Ancak bu hız, telaşlı bir koşuşturma değil, suyun akışı gibi doğal ve sakindir. Gözlerini kapattığında, o kalın kürklerin ağırlığını omuzlarında hissedebilirsin. Yüzüne vuran ocağın sıcaklığı ile sırtındaki serinlik arasındaki o denge, seni uyanıklıkla uyku arasında asılı tutar. Her şey yerli yerindedir. Acele edecek hiçbir yer, yetişilecek hiçbir zaman yoktur. Sadece ateşin çıtırtısı, rüzgarın uğultusu ve nefes alışverişin vardır. Bu sükûnet anında, zihin dışarıdaki donmuş göllerin, buz tutmuş nehirlerin ve karla kaplı dağların görüntüsünü çağırır. O manzarada her şey hareketsizdir, her şey beklemededir. Tıpkı şu an senin olduğun gibi, ısınan hava yükselirken, çadırın tepesindeki açıklıktan dışarı süzülen dumanı hayal et. O duman, senin düşüncelerin gibi, gökyüzünün sonsuz maviliğinde kaybolup gidiyor, geriye sadece huzurlu bir boşluk bırakıyor. Dumanın gökyüzüne karışıp görünmez olduğu o noktada, bakışlarını yavaşça aşağıya indirip seni çevreleyen o yumuşak, o kadim duvarlara odaklanabilirsin. Dışarıdaki keskin ayazın, o bıçak gibi kesen rüzgarın içeriye sızmasını engelleyen tek şey, sıkıştırılmış yün liflerinin oluşturduğu bu yoğun dokudur. Çadırın, yani gerin duvarları, sadece bir barınak değil, bozkırın zorlu şartlarına karşı örülmüş sabırlı bir kozadır. Bu duvarların hikayesi, bozkırın sonsuz yeşilliklerinde otlayan koyunların sırtında başlar. Baharın getirdiği ılıman rüzgarlar yerini yavaşça yaz sıcağına bırakırken, koyunların üzerindeki o kabarık yük alınır. Bu, aceleye gelmeyen, zamanın yavaş aktığı bir süreçtir. Yünler yıkanır, kurutulur ve uzun sopalarla dövülür. O ritmik vuruş seslerini zihninde duyabilirsin. Her vuruş tok ve yankısızdır. Pat, pat, pat. Her darbe, lifleri birbirine biraz daha yaklaştırır. Tıpkı şu an senin ağırlaşan göz kapakların gibi, lifler de yavaşça birbirine kenetlenir, karışır ve ayrılmaz bir bütün olmaya başlar. Sonra bu yün yığınları, sıcak su ve bazen de sütle ıslatılır. Suyun yükselen buharı, yünün o kendine has, toprak ve yağmur kokan ıtrı ile birleşir. Bugün parmağının ucuyla dokunduğun termostatın, seni sarmalayan hafif sentetik battaniyelerin sunduğu kolaylığın aksine, buradaki ısı yaşayan, nefes alan bir malzemeden gelir. Uslak yün rulo yapılır. Sıkıca bağlanır ve atların arkasında bozkır boyunca saatlerce sürüklenir. Atların toynak sesleri ve ağır yün rulosunun toprakta çıkardığı o boğuk, sürtünme sesi, bozkırın tekdüze ninnisi gibidir. Kilometrelerce süren bu yolculukta yün ezilir, sıkışır, sertleşir ve sonunda o geçit vermez, sağlam keçeye dönüşür. Bu birleşimde ne bir dikiş vardır ne de bir yapıştırıcı, sadece basınç, nem ve zamanın sabırlı eli vardır. Elde edilen bu beyaz keçe, kışın o acımasız beyazlığıyla uyum içindedir. Üzerine düşen kar taneleri hemen erimez, çatının üzerinde birikir ve çadırı bir kat daha izole eden doğal bir battaniye oluşturur. İçerideki hava sabittir, ağırdır ve huzurludur. Dışarıda rüzgar ne kadar hiddetli eserse essin, keçenin milyonlarca küçük gözeneği o sesi emer, yutar ve yumuşatır. Sana sadece hafif, çok uzaktan gelen, boğuk bir uğultu kalır. Bu ses, tehlikenin dışarıda, senin ise içeride ve güvende olduğunu hatırlatan nazik bir fısıltıdır. Gözlerini kapattığında elini uzatıp duvara dokunduğunu hayal et. Parmak uçların pürüzlü, yoğun ve hafifçe yağlı yüzeyde yavaşça gezinir.
Yüzey soğuk değildir. Tam tersine, içeride yanan ateşin ve yaşayan insanların sıcaklığını bünyesinde saklar. Bu dokunuş, binlerce yıldır insanları fırtınalardan, tipiden ve dondurucu gecelerden koruyan o basit mühendisliğin sessiz kanıtıdır. Modern dünyanın karmaşık yalıtım malzemeleri, duvarların arkasına gizlenmiş boruları yoktur burada. Sadece sen, ateş ve seni sarmalayan yünün koruyuculuğu vardır. Şimdi o korunaklı alanın tam ortasında, kat kat serilmiş yün minderlerin üzerine ağırlığını tamamen bırakırken, zeminle arandaki o yumuşak bağlantıyı hisset. Toprağın sertliği kaybolmuştur, geriye sadece seni taşıyan, seni destekleyen bir zemin kalmıştır. O yumuşak zeminin üzerinde nefes alıp verirken, bedenin sadece altındaki yün minderlerle değil, üzerindeki giysilerle de bütünleşir. Dışarıdaki o uçsuz bucaksız beyaz boşlukta, rüzgarın bıçak gibi kestiği bozkırda, insan bedenini hayatta tutan yegane şey, doğanın kendisine sunduğu kalın örtülerdir. Modern zamanların hafif, sentetik ve neredeyse yokmuş gibi hissettiren montlarını bir kenara bırak. Burada güvenliğin ağırlığı vardır. O dönemde bir insanın üzerine giydiği kürk, omuzlarına binen tatlı ve uyuşturucu bir baskı gibidir. Gözlerini kapat ve o ağırlığı omuzlarında hisset. Moğol bozkırlarında kışın giyilen kıyafet, tek bir parça kumaş değil, bir yaşam alanıdır. En altta, tenine doğrudan temas eden ince bir astar düşün. Onun üzerinde ise, asıl koruyucu katman olan değel adı verilen, dizlerin altına kadar uzanan o geniş kaftan yer alır. Bu kaftan, bugünün kabanları gibi değildir. Sol tarafı sağ tarafın üzerine genişçe kapanır ve göğüs kafesini iki katmanlı bir zırh gibi sarar. Kumaşın içinde hapsolmuş hava, dışarıdaki ayazla senin aranda görünmez bir duvar örer. Kaftanın iç yüzeyi, bozkırın sert koşullarına dayanmış hayvanların kürkleriyle kaplıdır. Bazen bir koyunun sık dokulu yünü, bazen de bir kurdun sık tüyleri bedeni sarmalar. Kürkün dışarıya değil, içeriye, yani bedene dönük olması tesadüf değildir. Tüylerin arasındaki o mikroskobik boşluklar, vücudunun ürettiği sıcaklığı yakalar ve onu teninden uzaklaşmasına izin vermeden geri yansıtır. Tıpkı şu an yorganının altında biriken o durgun sıcaklık gibi. Hareket ettikçe, kürkün yumuşak dokunuşu cildinde gezinir, her adımda seni ısıtan sürtünme, sessiz bir enerji üretir. Beline sarılan geniş kuşak, sadece kumaşı bir arada tutmakla kalmaz. O, bedenin merkezini sıkıca kavrar. Kumaş katmanlarını birbirine mühürler, böylece alttan sızabilecek en ufak bir soğuk hava akımı bile engellenmiş olur. Kuşağın sıkılığı, sana dik durman gerektiğini hatırlatırken, aynı zamanda belini sıcak tutan güvenli bir sarılma hissi verir. Bugünün dünyasında fermuarların ve düğmelerin yaptığı işi, o zamanlar metrelerce uzunluğundaki ipek veya pamuklu kuşaklar çok daha organik bir şekilde yapardı. Her dolayışta dış dünyayla olan bağını biraz daha yalıtırsın. Dışarıdaki rüzgar ne kadar ulursa ulusun, bu katmanların içine işleyemez. Başını koruyan börk, kulaklarını ve enseni tamamen kapatacak şekilde tasarlanmıştır. Tilki kürkünden yapılmış kulaklıklar, rüzgarın sesini boğuk bir uğultuya dönüştürür. Dünyanın gürültüsü azalır. Sadece kendi nefes alışverişini ve kürkün kürk ile sürtünürken çıkardığı o ritmik hışırtıyı duyarsın. Bu sessizlik, zihni sakinleştiren, düşünceleri yavaşlatan bir kış uykusu davetiyesidir. Ayaklarında ise keçeden yapılmış, içi yine yünle beslenmiş çizmeler vardır. Tabanları kalındır, yerin donmuş yüzeyiyle arana mesafe koyar. Toprağın o kemik sızlatan soğuğu, keçenin yoğun lifleri arasında kaybolup gider. Her adım, yumuşak bir zemine basıyormuşçasına sessiz ve toktur. Bu kıyafetlerin içindeyken, insan kendini yürüyen bir kale gibi hisseder. Ağırlık yorucu değildir, aksine, fırtınada savrulmanı engelleyen bir çıpadır. Modern dünyanın hafiflik arayışının aksine, burada hayatta kalmak,
varlığını hissettiren, seni sarmalayan ve yerçekimine karşı seni sağlamlaştıran bu katmanlara bağlıdır. Şimdi o ağırlığın altında kaslarının gevşediğini, omuzlarının düştüğünü ve ısının parmak uçlarına kadar yayıldığını hayal et. Dışarıdaki buz tutmuş dünya, senin bu sıcak koza halindeki varlığına dokunamaz. Sadece uzaktan izler. Sen bu güvenli ağırlığın tadını çıkarırken, çadırın tepesindeki duman deliğinden süzülen ince bir ışık huzmesi, gecenin yavaşça çökmekte olduğunu haber verir. Gökyüzü, mavinin en koyu tonundan, yıldızların parlayacağı o sonsuz siyaha doğru evrilmektedir. O siyahlık gökyüzüne tamamen yerleştiğinde, bozkırın sonsuz boşluğu ile senin bulunduğun o küçük, sıcak alan arasındaki sınır daha da belirginleşir. Rüzgarın keçe duvarlarda bıraktığı o boğuk sürtünme sesi, dışarıdaki ayazın içeri girmek için nafile bir çaba harcadığını fısıldar. Keçenin sıkıştırılmış yün lifleri, binlerce yıldır olduğu gibi, yine galip gelir ve soğuğu dışarıda, ait olduğu o ıssız boşlukta bırakır. İçerideki hava ağır, durağan ve güvenlidir. Çadırın hemen dışında, bu zifiri karanlığın ve dondurucu zemherinin tam ortasında, başları yere eğik, hareketsiz duran gölgeler vardır. Bunlar Moğol atlarıdır. Onlar için ahırlar, kapalı duvarlar ya da yapay ısıtıcılar yoktur. Onların evi, doğrudan doğruya bu buz tutmuş düzlüklerdir. Gecenin en soğuk saatlerinde bile, sanki taştan yontulmuş heykeller gibi kıpırdamadan dururlar. Onların kürkü, kışın gelmesiyle birlikte uzamış, sıklaşmış ve onları bir zırh gibi sarmıştır. Modern insanın kat kat giyinerek elde etmeye çalıştığı yalıtımı, doğa onlara kendi bedenlerinde sunmuştur. Gecenin sessizliğini bozan tek şey, arada sırada duyulan o ritmik kazıma sesidir. Bir toynağın sertleşmiş kar tabakasına vuruşu, buzu kırma sesi ve ardından gelen yumuşak bir hışırtı. Bu ses, hayatta kalmanın en ilkel ve en saf halidir. Atlar, burunlarının koku alma yeteneğiyle karın metrelerce altındaki kurumuş otları hisseder ve güçlü toynaklarıyla o beyaz örtüyü sabırla kazarlar. Bizler bugün ısınmak ve beslenmek için sadece parmaklarımızı hareket ettirip düğmelere basarken, bozkırda yaşam enerjisi, buzun altındaki köklerden fiziksel bir çabayla alınırdı. O kuru otlar, bir atın devasa bedenini ısıtacak fırının yakıtıdır. Atların burunlarından çıkan her nefes, anında donarak havada asılı kalan küçük kristal bulutlarına dönüşür. Bu buhar, onların içindeki yaşam ateşinin dışarıya vuran tek kanıtıdır. Bazen birbirlerine sokulurlar, bazen de rüzgarın yönüne arkalarını dönüp, başlarını aşağıya eğerek fırtınanın geçmesini beklerler. Bu bekleyişte ne bir şikayet ne de bir telaş vardır. Sadece mutlak bir kabulleniş ve doğayla uyumun getirdiği derin bir sükûnet hakimdir. Onların kalp atışları yavaşlar, metabolizmaları kışın o ağır temposuna ayak uydurur. Tıpkı şu an senin nabzının yavaşlaması ve nefes alışverişinin derinleşmesi gibi. Dışarıdaki o atların sabrı, senin uykuna giden yolda bir rehber gibidir. Onlar beklemesini bilir. Acele etmezler. Enerjilerini saklarlar. Sen de şimdi zihnindeki düşünceleri, o atların karı eşelediği gibi yavaşça kenara it. Altındaki huzuru bulmak için acele etmene gerek yok. O huzur orada, karın altındaki toprak gibi seni bekliyor. Rüzgarın sesi artık bir tehdit değil. Sadece seni uykuya çağıran uzak bir ninniye dönüşüyor. Çadırın içindeki közler artık iyice sönmeye yüz tutmuş, sadece soluk bir kızıllık yaymaktadır. Bu loşlukta zaman kavramı eriyip gider. Yüzyıllar öncesinin o dondurucu gecesiyle senin şu anki sıcak yatağın arasındaki mesafe kapanır. Sadece nefes alışverişlerin ve dışarıdaki o sonsuz beyazlığın hayali kalır. Atların toynak sesleri uzaklaşır, rüzgarın uğultusu yumuşar ve zihnin, bozkırın o uçsuz bucaksız, sessiz ve beyaz uykusuna doğru yavaşça sürüklenir. Çadırın tavanına doğru baktığını hayal et.
Orada karanlığın içinde asılı duran garip şekiller var. Bunlar rüzgarın ve soğuğun aylarca süren sabırlı çalışmasının eserleri. Kasım ayının o ilk dondurucu rüzgarları başladığında kesilen etler ince şeritler halinde bu tavanlara asılmıştı. Modern dünyanın buzdolaplarına veya dondurucularına ihtiyaçları yoktu. Onların dondurucusu havanın kendisiydi. Rüzgar çadırın açıklıklarından içeri süzülür ve bu et şeritlerini yavaşça okşardı. Her dokunuşunda etin içindeki suyu alıp götürürdü. Günler gecelere, geceler haftalara dönerken o kırmızı et parçaları küçülür, sertleşir ve taşlaşmış birer ahşap parçasına benzerdi. Buna bort diyorlardı. Suyun buharlaşmasıyla geriye sadece öz kalırdı. Koca bir öküzün eti kuruduğunda o kadar küçülürdü ki tek bir hayvanın işlenmiş midesine sığacak kadar azalırdı hacmi. Hafiflik göçebenin en büyük hazinesidir. Senin şu an zihnindeki düşüncelerin ağırlığından kurtulup hafiflemen gibi, onlar da yüklerinden kurtulurdu. Bu kurutulmuş et parçaları yıllarca bozulmadan bekleyebilirdi. Kışın en sert anında dışarıda fırtına uğuldarken, bir avuç kurutulmuş et parçası kaynayan suya atılırdı. Suyun sıcaklığıyla o sert taş gibi parçalar gevşer, şişer ve eski halini alırdı. Çadırın içine yayılan o buhar ve koku donmuş burunları çözerdi. Sadece et değildi kışı bekleyen. Yazın o uçsuz bucaksız yeşil çayırlarında otlayan hayvanların sütü de şekil değiştirirdi. Süt güneşte kurutulur, sert peynirlere ve yoğurt kurularına dönüşürdü. Bunlar o kadar sert olurdu ki bir insanın dişleriyle kırması imkansızdı. Onları yemek için değil, emmek için yaparlardı. Ağızda yavaşça eriyen bu sert süt parçaları, uzun kış yolculuklarında açlığı bastırırdı. Acele etmeye yer yoktu. O sert parçanın ağızda yumuşaması saatler sürerdi. Tıpkı kışın yaza dönmesinin aylar sürmesi gibi. Her şeyin bir zamanı vardı ve o zamanın akışına direnmek anlamsızdı. Senin mutfağındaki hazır yiyeceklerin paketlerini açman sadece saniyeler sürüyor. Oysa bozkırda bir öğünün hazırlanması mevsimler sürerdi. Yazın toplanan enerji kışın harcanmak üzere saklanırdı. Bu döngüsel sabır doğanın en temel yasasıydı. Şimdi o çadırın içinde asılı duran kurutulmuş yiyeceklerin kokusunu duyumsamaya çalış. Tütsülenmiş etin o yoğun ve ağır kokusu keçenin yün kokusuna karışıyor. Dışarıdaki rüzgar çadırın iplerini geriyor ve hafif bir gıcırtı duyuluyor. Bu ses güvenliğin sesi. Stokların dolu, hazırlıkların tam. Yapman gereken başka hiçbir şey yok. Bu hazırlıkların verdiği güven duygusuyla omuzların biraz daha düşüyor. Göz kapakların o kurutulmuş etlerin asılı durduğu karanlık tavana bakarken ağırlaşıyor. Yüzyıllar öncesinin o dondurucu soğuğunda insanların nasıl hayatta kaldığını bilmek sana garip bir sıcaklık veriyor. Onlar, -40 derecede incecik keçe duvarların ardında uyuyabiliyorsa, sen de bu yumuşak yatağında güvendesin. Tarih sadece savaşlardan ibaret değil, bazen sadece bir parça etin kurumasını bekleyen sessiz bir süreçtir. Ve o süreç şimdi senin uykunu mayalıyor. Zaman algısı o loşlukta iyice bulanıklaşıyor. Kurutulmuş yiyeceklerin sessiz bekleyişi senin zihnindeki kelimelerin susuşuna eşlik ediyor. Bozkırın o engin beyazlığı her şeyi örtüyor. Düşünceleri, endişeleri ve planları. Hepsi karın altında kalıyor. Çadırın ortasındaki ocaktan artık hiç ışık gelmiyor. Sadece çok hafif bir ısı kalıntısı var. O ısı da yavaşça dağılıyor ve seni bir sonraki derinliğe davet ediyor. O sönen közlerin ardından geriye kalan tek şey rüzgarın keçe duvarlara sürtünen o boğuk ve ritmik uğultusu. Dışarıdaki dünya tamamen donmuş bir okyanus gibi hareketsiz dursa da, aslında buzun kendi içinde yaşayan gizli bir dili var. Gece en derin noktasına ulaştığında bozkırın zemini genleşen ayazın etkisiyle inler ve toprağın derinliklerinden gelen tok sesler duyulur. Sen yatağının içinde kıpırdamadan dururken, o uzak coğrafyada nehirlerin üzeri metrelerce kalınlıkta,
kristal bir zırhla kaplanıyor. Suyun akışkanlığı yerini taş kadar sert bir durgunluğa bırakıyor. Moğol süvarileri için kış bir engel değil, aksine beklenen sabırlı bir yol arkadaşıydı. Yazın geçit vermeyen ve coşkun akan o geniş nehirler zemherinin en sert günlerinde dümdüz ve pürüzsüz yollara dönüşürdü. Atların toynakları buzun üzerinde ritmik bir tıkırtı yaratırken, koca ordular bu beyaz sessizliğin üzerinde adeta kayar gibi ilerlerdi. Tuna Nehri ya da Volga tamamen donduğunda suyun akışı durur ve zamanın kendisi bile yavaşlardı. O buzun üzerindeki ince çatlak sesleri korkutucu bir kırılma habercisi değil, aksine buzun kalınlaştığını fısıldayan güven verici bir sağlamlığın işaretiydi. Şimdi yorganını biraz daha üzerine çekebilirsin. Çünkü o buzlu nehir yolları senin uykun kadar pürüzsüz ve senin yastığın kadar sessiz. Onlar, -40 derecede yüzlerini koyun postlarına ve kürklerine gömüp ilerlerken senin odandaki hava ılık ve durağan. Modern dünyanın sana sunduğu bu korunaklı alan o eski insanların hayal bile edemeyeceği bir dinginlik, ama yine de genlerinde o soğuk gecelerin silik bir hatırasını taşıyorsun. Bu yüzden dışarıdaki soğuğu düşünmek, içerideki sıcaklığı daha kıymetli kılıyor. Atların nefeslerinden çıkan sıcak buğu havada asılı kalıp anında donardı ve kirpiklerde beyaz kırağılar oluştururdu. O küçük ve dayanıklı bozkır atları burunlarıyla karı eşeleyip altındaki sararmış kuru otları bulurken, biniciler eğerlerinin üzerinde yarı uyanık yarı uykulu bir trans halinde sallanırdı. Uykunun en tatlı ve kaçınılmaz hali belki de o sallantının getirdiği uyuşuklukla gelirdi. Göz kapaklarına düşen her kar tanesi ağır bir uyku perdesi gibi inerdi ve dünya sadece beyazın tonlarından ibaret kalırdı. Nehir yatağı boyunca ilerleyen bu sessiz kafile ufuk çizgisinde yavaşça kaybolurken senin zihnin de o beyazlığın içinde silikleşiyor. Buzun altından gelen o boğuk su sesleri ninninin en ilkel ve en doğal haline dönüşüyor. Artık nehir nerede bitiyor, gökyüzü nerede başlıyor ayırt etmek imkansız hale geliyor. Sadece uçsuz bucaksız bir beyazlık var. Sadece huzurlu bir serinlik ve sonsuzluğa uzanan o donmuş yolun verdiği tekinsiz ama sakinleştirici güven hissi. Zihnin o buzlu yolun üzerinde kendi hızında yavaşlıyor. O beyaz sonsuzluğun içinde zamanın akışı donmuş bir nehrin yüzeyi kadar hareketsiz duruyor. Sadece ritmik ve boğuk bir ses var. Kalın keçenin sertleşmiş kara her basışında çıkan o tok gıcırtı. Adımlar yavaş. Her biri zemheri ayazına karşı kazanılmış küçük bir zafer gibi. Nefesler havada asılı kalan kristal bulutlara dönüşüyor ve kirpiklerde biriken kırağı görüşü daha da bulanıklaştırıyor. Bu adımların sahipleri, bozkırın o acımasız iklimini bedenlerinden uzak tutan zırhlar giymişlerdi, ama bu zırhlar metalden değil sıkıştırılmış yünden ve tabaklanmış deriden yapılmıştı. Ayağı saran o devasa çizmeler modern dünyada ayağımıza geçirdiğimiz ince tabanlı ayakkabılardan ya da sentetik kumaşlardan çok daha farklı bir amaca hizmet ediyordu. Kat kat dövülerek, sertleştirilmiş, yün keçeler ayağın etrafında sıcak bir hava duvarı örerdi. Çizmenin burnu hafifçe yukarı kıvrıktır. Bu sadece bir şekil tercihi değil, aynı zamanda donmuş toprağın o kemik sızlatan etkisini parmak uçlarından uzak tutan bir hava boşluğu yaratma sanatıdır. Toprak beton gibi sertleşmiş olsa da o kıvrık burunlar sayesinde ayak parmakları zemine asla tam olarak temas etmez ve o küçük boşlukta biriken ılık hava görünmez bir yastık görevi görürdü. Şimdi kendi yatağındaki o yumuşak yorganın ağırlığını hisset. Moğol süvarisinin giydiği o kürk astarlı uzun kaftanlar da tıpkı üzerindeki yorgan gibi ağır ve sarmalayıcıydı. Derinin tüylü kısmı her zaman içe bakardı. Böylece hayvanın kendi sıcaklığı insan tenine değer ve vücut ısısı dışarıdaki -40 derecelik o bıçak gibi keskin rüzgara karışıp gitmezdi. Burnuna gelen o hafif is kokusu ve nemli yün kokusu
sana ilkel bir barınağın güvenliğini hatırlatıyor. Dışarıda fırtına koparken, mağaranın en derin ve en kuytu köşesinde olmak gibi bir his bu. Bele sıkıca sarılan ipek veya deri kuşaklar, sadece kıyafeti tutmakla kalmaz, aynı zamanda bedenin merkezindeki sıcaklığı hapsederdi. Bugün bizim giydiğimiz termal içliklerin ve teknolojik montların yaptığı yalıtımı o zamanlar bu sıkı kuşaklar ve üst üste binen kaftan etekleri yapardı. Kollar öylesine uzundu ki, eller çoğu zaman eldivene bile ihtiyaç duymazdı. Kumaşın fazlalığı parmakların üzerine dökülür ve elleri bir koza gibi sarardı. Atın buz tutmuş dizginlerini tutarken bile parmaklar oyun tünelinin içinde kendi sıcaklığıyla korunurdu. Yürüyüş devam ettikçe bedenin ürettiği ısı bu katmanların arasında hapsolur ve dışarıdaki dondurucu evren ile ten arasında aşılmaz bir bariyer oluştururdu. Rüzgar ne kadar sert eserse essin bu yün ve deri kalesinin surlarını aşamazdı. Bozkırın ortasında tek başına yürüyen bir adam aslında kendi taşıdığı küçük ve sıcak bir atmosferin içinde seyahat ederdi. Gün ışığı solgunlaşıp, ufuk çizgisinde, mor ve lacivert gölgeler uzamaya başladığında, o ritmik adım sesleri de yavaşlar. Güneşin çekilmesiyle birlikte, hava daha da keskinleşir ve gökyüzü koyu bir kadife gibi yeryüzünün üzerine örtülür. Yıldızlar buzlu bir camın arkasından bakıyormuş gibi titreşerek parlamaya başlar. Keçe çizmelerin kara basarken, çıkardığı o güvenli ses yerini rüzgarın vadilerde yankılanan alçak sesli uğultusuna bırakır. Hareket durur ve dinlenme ihtiyacı ağırlaşan göz kapaklarına yerleşir. Artık sadece soğuğun sessizliği ve yaklaşan gecenin getirdiği derin bir durgunluk vardır. O derin durgunluğun içinde, bozkırın sonsuz beyazlığı gece mavisine dönerken, bir sığınak kurma telaşı değil, asırlardır tekrarlanan bir ritüelin sakinliği başlardı. Moğol askerleri için gece, sadece karanlık değil, aynı zamanda ısının bir hazine gibi saklanması gereken kutsal bir zaman dilimiydi. Söğüt dallarından örülmüş kafesler, karın üzerine yavaşça yerleştirilirdi. Ahşap iskeletin üzerine örtülen keçe, koyun yününün binlerce kez sıkıştırılmasıyla elde edilen, doğanın sunduğu en eski yalıtım malzemesiydi. Modern evlerimizin duvarları arasına gizlenmiş sentetik elyaflar gibi değil, yaşayan ve nefes alan bir korumaydı bu. Keçenin kalın ve pürüzlü dokusu, dışarıdaki amansız ayazı keskin bir sınırla durdurur, içerideki havayı ise yumuşak bir koza gibi muhafaza ederdi. Keçe kapı örtüsü indirildiği anda, rüzgarın vadilerde yankılanan uluması aniden kesilir, yerini içerideki dingin nefes seslerine ve yanan kurutulmuş tezeğin topraksı kokusuna bırakırdı. O koku, bugün bize yabancı gelse de, o dönemde hayatta kalmanın, ısınmanın ve güvende olmanın en ilkel kokusuydu. Çadırın tam ortasında yanan cılız ateş, devasa bir şömine gibi gürlemez, sadece közlerin derin kızıllığıyla odayı loş bir ışığa boğardı. Isı, çadırın kusursuz yuvarlak formunda dönerek yükselir, tavan açıklığından süzülen ince bir duman şeridiyle birlikte buzlu yıldızlara karışırdı. Uyku vakti geldiğinde, üzerlerindeki kalın giysileri çıkarmazlardı. Deel adı verilen o uzun, kruvaze yakalı ve içi kürk kaplı paltolar, gündüzleri rüzgara karşı bir zırh, geceleri ise kişisel bir yatak odası işlevi görürdü. Bir Moğol askeri yere serilen postların üzerine sağ yanına yatar, paltosunun geniş eteklerini ayaklarının üzerine örter ve dizlerini karnına doğru hafifçe çekerdi. Bu kadim cenin pozisyonu, vücut ısısının merkezde toplanmasını ve hayati organların sıcak kalmasını sağlardı. Kürk astarlı kumaşın içinde, dış dünyanın dondurucu gerçekliğinden tamamen kopuk, kendi bedeninin sıcaklığıyla sarmalanmış bir halde uykuya dalarlardı. Bugün bizler, termostatı ayarlanmış odalarımızda, yünlü battaniyelerimizin altına girdiğimizde hissettiğimiz o ani gevşeme hissini, onlar bozkırın ortasında, -40 derecenin tam kalbinde,
Sadece birkaç kat sıkıştırılmış yün ve deri sayesinde yaşarlardı. Göz kapakları ağırlaşırken, dışarıda nöbet tutan atların karda eşinen toynak sesleri ve arada bir duyulan boğuk burun çekişleri, bir ninni gibi zihinlerine dolardı. O ritmik sesler, yaşamın devam ettiğinin, sürünün hemen yanı başlarında güvende olduğunun ve güneşin solgun yüzünü göstereceği sabahın mutlaka geleceğinin en sade işaretiydi. Zihin, beyaz bir sessizliğin içinde yavaşça çözülür, rüyalar ise tıpkı bozkırın kendisi gibi uçsuz bucaksız, sisli ve ağır olurdu. Moğol savaşçısının bedeni, bu derin dondurucu karanlıkta, tıpkı kış uykusuna yatan bir bozkır ayısı gibi metabolizmasını yavaşlatır ve hayatta kalmaya odaklanırdı. Bugün bizler, kuş tüyü yorganlarımızın ve ergonomik yastıklarımızın konforunda, vücut ısımızı korumak için hiçbir çaba sarf etmeyiz. Oysa o dönemde uyku, sadece bir dinlenme değil, aynı zamanda bedenin ısıyı muhafaza etme sanatıydı. Keçe duvarların, yani koyun yününden dövülerek elde edilen o kadim malzemenin yalıtımı, modern dünyadaki en gelişmiş yapı malzemeleriyle yarışacak kadar kusursuz bir koruma sağlardı. Keçe, canlı bir organizma gibi nefes alır, nemi dışarı atar ama o amansız rüzgarın içeri sızmasına asla izin vermezdi. Savaşçının üzerinde yattığı postlar ve üzerine örttüğü kürkler, katman katman bir koza oluştururdu. Bu kozanın içinde, insan teninin sıcaklığı yavaşça birikir ve dışarıdaki -40 derecelik ölümcül soğuğa karşı görünmez bir kalkan örerdi. Uyuyan kişinin kulağına, rüzgarın keçeye sürtünürken çıkardığı o boğuk ve hışırtılı ses çalınırdı. Bu ses korkutucu değil, aksine güven vericiydi. Çünkü rüzgarın sesi duyulduğu sürece, keçe duvarların hala sağlam durduğu ve fırtınanın onları koruduğu bilinirdi. Gece yarısını geçtiğinde, bozkırın sessizliği daha da derinleşir, sanki zamanın kendisi donmuş bir nehir gibi yavaşlardı. Toprak, gündüz emdiği cılız güneş ısısını tamamen kaybetmiş, yerin altındaki kökler bile büzüşüp içine kapanmıştı. Çadırın içindeki hava yavaş yavaş serinlerken, uyuyanlar içgüdüsel olarak birbirlerine veya yanlarındaki postlara daha sıkı sarılırdı. Modern kalorifer peteklerinin tıkırtısı veya buzdolabının motor sesi gibi yapay gürültülerin olmadığı bu dünyada, duyulan tek şey, arada bir ateşin külleri arasından çıkan hafif bir çatırtı veya dışarıda nöbet tutan köpeklerin kara gömülmüş adımlarının gıcırtısıydı. Yıldızlar, nemden arınmış bu buz gibi atmosferde, sanki elinizi uzatsanız dokunabileceğiniz kadar yakın ve büyük görünürdü. Samanyolu, otağın tepesindeki açıklıktan bakıldığında, gökyüzüne dökülmüş süt gibi bembeyaz ve yoğun bir nehir gibi akardı. Bu manzaraya bakarak uykuya dalmak, evrenin o devasa sessizliğinin bir parçası olmak demekti. Soğuk, sadece fiziksel bir durum değil, zihni berraklaştıran, gereksiz düşünceleri dondurup ufalayan ve geriye sadece varoluşun en sade halini bırakan bir arınma aracıydı. Sabaha karşı, soğuğun en acımasız olduğu o alacakaranlık vaktinde, her şeyin üzeri ince bir kırağı tabakasıyla kaplanırdı. Bıyıklar, kirpikler ve hatta kürklerin uçları, nefesin nemiyle kristalleşir, her canlı kendi nefesinden örülmüş beyaz bir maske takardı. Ancak bu buzdan maskenin altında, kan hala sıcak akar, kalp o yavaş ve güçlü ritmiyle atmaya devam ederdi. Güneşin doğuşu, modern şehirlerdeki gibi bir alarm sesiyle değil, gökyüzünün doğu ucunda beliren solgun bir mavilikle ve havanın dokusunun, o keskin ayazın belli belirsiz yumuşamasıyla hissedilirdi. Atın yelesine düşen kırığı hayvanın boynunu gümüşten bir zırh gibi kaplardı. Süvari eldivenli elini atının sıcak boynuna yaslar, bu iki canlı arasındaki sessiz ısı alışverişi dondurucu boşlukta hayatta kalmanın en ilkel formülü olurdu. Atın burun deliklerinden çıkan buhar, süvarinin nefesiyle havada karışır,
İki ayrı canlının yaşam belirtisi gri bir bulut halinde yükselip anında kaybolurdu. Bozkır atları da binicileri gibi sabrı bir erdem olarak değil bir hayatta kalma refleksi olarak benimsemişti. Ayaklarının altındaki karın derinliği ne olursa olsun, toynaklarıyla zemini kazıyıp alttaki kuru otlara ulaşana kadar sessizce beklerlerdi. Bu bekleyiş saatlerce sürerdi. Modern zamanın hızına alışmış bir zihin için işkence gibi gelebilecek bu duraganlık, bozkırın ortasında zamanın akışının durduğu bir meditasyon anıydı. Rüzgarın uğultusu dışında hiçbir ses duyulmaz, ova sanki derin bir uykudaymış gibi sessizleşirdi. Avcılar geniş bir çember halinde, birbirlerini göremeyecek kadar uzak mesafelerde dizilmiş olsalar da, kolektif bir bilincin parçası gibi aynı anda nefes alır, aynı anda ufku tararlardı. Güneş tepeye doğru tırmanırken bile ısısını cömertçe sunmaz, sadece soluk bir ışık verirdi. Ve bu ışık altında avcıların oluşturduğu o devasa çember, görünmez bir elin kar üzerine çizdiği kusursuz bir daire gibi, henüz harekete geçmemiş olsa da varlığıyla bozkırın derinliğini ve sessizliğini daha da belirginleştirirdi. Karın altındaki en ufak bir kıpırtı, bir tavşanın kalp atışı ya da rüzgarın yön değiştirmesi, bu derin sessizliğin içinde sağır edici bir gürültü gibi algılanırdı. Beklemek, sadece durmak değil, doğanın en ince titreşimlerini dinlemek demekti. Bu bekleyişin ortasında havada asılı kalan tek şey keskin ayaz değil, aynı zamanda ciğerlerden dökülen sıcak nefesin oluşturduğu yoğun buhar bulutlarıdır. Her nefes verişte havaya karışan o gri duman bir anlığına var olur ve sonra bozkırın sonsuz beyazlığı içinde eriyip giderken zamanın akışı da donmuş bir nehir gibi yavaşlar. Kirpiklere tutunan kırağı taneleri göz kırptıkça birbirine değer ve çıkan o mikroskobik ses bile zihnin derinliklerinde bir çan sesi gibi yankılanır. Dışarıdaki bu uçsuz bucaksız boşlukta hayatta kalmanın yolu bedeni saran katmanlara güvenmekten geçer. Modern dünyanın kuş tüyü yastıkları ve sentetik dolgulu yorganları henüz icat edilmemişken bozkırın insanları doğanın onlara sunduğu en ilkel ama en etkili yalıtım malzemesiyle sarmalanırdı. Kalın koyun postları tüyleri içe bakacak şekilde giyilir ve böylece vücut ısısı kürkün lifleri arasında hapsolur, dışarıdaki dondurucu rüzgar ile ten arasında aşılmaz bir duvar örülürdü. Bu giysiler sadece birer örtü değil, aynı zamanda yürüyen birer sığınaktı. İnsan o ağırlığın altında hareket ederken kendini tıpkı şu an yatağınızın içinde hissettiğiniz o güvenli ağırlık gibi korunmuş ve saklanmış hissederdi. Güneş ufuk çizgisinde solgun bir turuncu leke bırakarak batmaya başladığında avcılar ve sürücüler bozkırın üzerine serpiştirilmiş mantarlar gibi duran yurtlarına çekilirdi. Keçe duvarların ardına geçmek bir dünyadan diğerine adım atmak gibiydi. Dışarıda rüzgarın ıslığı her şeyi bastırırken içeride, sıkıştırılmış yünlerin sağladığı o boğuk ve huzurlu sessizlik hakimdi. Keçe, asırlar boyunca bozkır halkının en sadık dostu olmuştu. Yağmuru iter, rüzgarı keser ve en önemlisi içerideki o kıymetli sıcaklığı bir hazine gibi saklardı. Çadırın tam ortasında yanan ateş, günümüzün merkezi ısıtma sistemleri gibi tüm evi ısıtmaz belki ama ruhu ısıtan odaklanmış bir merkez oluştururdu. Kurutulmuş tezeklerin yavaşça yanmasıyla ortaya çıkan duman genzi hafifçe yakan ama aynı zamanda güven veren bir koku yayardı. Bu koku yüzyıllardır süregelen bir hayatta kalma ritüelinin kokusuydu. Ateşin etrafında toplanan insanlar konuşmaya ihtiyaç duymazdı. Dışarıdaki eksi 40 derecelik cehennemden kaçıp ateşin etrafındaki o dar çembere sığınmak kelimelerin ötesinde bir bağ oluştururdu. Omuz omuza oturmak sadece fiziksel bir yakınlık değil, hayati bir zorunluluktu. Bir bedenin yaydığı ısı yanındakine geçer, yanındakinin ısısı ötekine ulaşır ve böylece ateşin ulaşamadığı sırtlar insan sıcaklığıyla korunurdu. Bu temas modern zamanlarda unuttuğumuz o kolektif güven hissini hatırlatırsa, tıpkı şu an üzerinizdeki yorganın sizi sarmalaması gibi, o dönemde de kabile üyeleri birbirlerini görünmez bir battaniye gibi sarmalardı.
Gecenin en karanlık saatlerinde rüzgar çadırın kubbesini zorlarken içerideki hava ağırlaşır ve uyku tüm ağırlığıyla göz kapaklarına çökerdi. Dışarıdaki fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun, keçe duvarların içindeki o küçük boşluk evrendeki en güvenli nokta gibi hissettirirdi. Zemin, kat kat halılar ve postlarla kaplı olduğundan toprağın dondurucu soğuğu uykudaki bedenlere ulaşamazdı. Herkes, doğanın bu acımasız döngüsü içinde kendine ayrılan, o sıcak köşeye kıvrılır ve rüzgarın ninniyi andıran uğultusuna teslim olurdu. Ateş köz haline dönüp kırmızı parıltısı yavaş yavaş sönerken, çadırın içindeki karanlık daha da yoğunlaşır ve sadece düzenli nefes alışverişlerin sesi duyulurdu. Bu ses, yaşamın devam ettiğine dair en sakinleştirici kanıttı. Sabaha kadar sürecek olan bu derin sessizlik, yaklaşan yeni günün ve son yolculuğun habercisi gibi havada asılı kalırdı. Közlerin son kızıl parıltısı da yavaşça sönüp geriye sadece gri bir kül yığını bıraktığında çadırın içindeki hava değişime uğrar ve gecenin en derin saatleri başlar. Keçe duvarların ötesindeki dünya artık tamamen donmuş bir okyanusu andırır ve bu sonsuz beyazlığın ortasında zaman kavramı anlamını yitirir. Sadece rüzgarın bozkırın düzlüğünde çıkardığı o ıslıklı melodi vardır ve bu ses, yüzyıllar boyunca değişmeyen tek ninni olarak kulaklarda yankılanır. Dışarıda -40 derecenin hüküm sürdüğü o uçsuz bucaksız boşlukta atlar birbirlerine sokulmuş halde hareketsiz durur. Kirpikleri ve yeleleri kırağıyla kaplanmış, nefesleri havada donarak kristalleşmiştir. Onların bu sabırlı bekleyişi, doğanın sert kurallarına duyulan sessiz bir saygının göstergesidir. Bozkırın bu saatinde hareket etmek imkansızdır, sadece durmak ve beklemek vardır. Bu bekleyiş, modern dünyanın sabırsız akışından çok uzakta, neredeyse meditatif bir duraklama halidir. Keçenin korunaklı tarafında ise uyku, bir zorunluluktan öte hayatta kalmanın en temel biçimine dönüşür. Kalın postların ve ağır yün örtülerin altında bedenler, kış uykusuna yatan birer canlı gibi yavaşlar. Kalp atışları, gecenin ritmine uyum sağlar, zihinler gündüzün zorlu mücadelesinden tamamen sıyrılır. Bizler, bugün yumuşak yastıklarımıza başımızı koyup termostatların ayarladığı sabit sıcaklıklarda uykuya dalarken, dışarıdaki hava durumunu sadece ekranlardan takip ederiz. Oysa o dönemde uyku, fırtınanın ve ayazın tam kalbinde, onlarla barışık bir şekilde var olabilme sanatıdır. Soğuk, düşman değil, sadece var olan bir gerçektir ve ona direnmek yerine onunla birlikte akmak gerekir. Çadırın tepesindeki duman deliğinden süzülen zayıf ay ışığı, içerideki karanlığı delmeden sadece hafif bir gölge oyunu yaratır. Bu loşlukta her şey birbirine karışır. Geçmiş, gelecek, zaferler ve yenilgiler, hepsi uykunun ağır perdesi altında silinip gider. Sadece nefes alıp vermenin huzurlu döngüsü kalır. Baharın, yeşil otların ve eriyen karların hayali zihinlerin en derin köşesinde saklı olsa da şu an için çok uzaktır. O kadar uzaktır ki, sanki kış hiç bitmeyecekmiş gibi sonsuz bir his yaratır. Ama bu his korkutucu değildir. Aksine, uykuyu daha da derinleştiren, insanı olduğu yere sabitleyen güvenli bir ağırlıktır. Kar tanelerinin çadırın üzerine düşerken çıkardığı o duyulması neredeyse imkansız olan ses, zihni tamamen boşaltır. Artık tarih kitaplarının sayfaları kapanmış, imparatorlukların gürültüsü dinmiş ve geriye sadece bozkırın kadim sessizliği kalmıştır. Bu sessizlik, üzerine yağan her kar tanesiyle daha da kalınlaşır, daha da derinleşir ve sizi içine çeker. Göz kapaklarınız bu ağırlığa teslim olurken, zihninizdeki son düşünceler de tıpkı o sönen ateşin dumanı gibi bacadan süzülüp geceye karışır. Şimdi sadece huzur var. Sadece karanlık, sıcaklık ve kışın şefkatli kolları var. Her şey durdu. Her şey sustu. Uykunun o sınırsız ve zamansız ülkesinde sonsuz bir dinlenme hali başlıyor. Şimdi sizden bir ricam var, videoyu beğenip
Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Biliyorum. Hepiniz hayatın karmaşasında boğulup gidiyorsunuz. En azından bu videoyu izleyerek hayatın temposundan biraz sıyrılıp uyumadan önce, sıcacık yatağınızda kendinizi biraz daha rahat hissettiyseniz, uyumanıza yardımcı olduysa bu kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.